Bugün size İngiltere Matlock'tan sesleniyorum. Matlock, İngiltere'nin orta bölgelerinde yer alan kırsal yerleşimleriyle ünlü bir kasabası. Burası bir doğal park. İkinci Dünya Savaşı'nın da savunma hatlarından birisini oluşturmuş. Tabii bugün tarih üzerine bir konuşma gerçekleştirmek istemiyorum. Buradaki konuşma İngiltere ile Türkiye arasında tarımsal işletmeleri temel veriler ölçeğinde karşılaştırdığımız zaman nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor onu sizinle paylaşmak istiyorum. İngiltere dediğimiz zaman ilk sanayileşen ülke olduğunu söylüyoruz. Aynı zamanda tarımsal verimlilikte de dünyanın öncü ülkelerinden birisini oluşturmuştur. 1800'lerin başına sizi götürmek istiyorum. O dönem İngiltere hükümeti tarımsal uzmanlara çağırarak İngiltere'nin farklı bölgelerine gönderiyor ve bu uzmanlardan İngiltere ile ilgili tarım sektörünü nasıl daha verimli yapabilir ilişkin bir envanter çıkarmalarını istiyorlar ve farklı bölgelerden gelen bu raporlar sonucunda şuna karar veriyorlar. İngiltere'de küçük ölçekli işletmelerin feasible olmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Ve daha sonraki yıllarda İngiltere'de işletme ölçeklerinde dikkate değer bir şekilde bir artış gerçekleşiyor. Bugün baktığımız zaman İngiltere'de ortalama işletme büyüklüğü 88 hektarken Türkiye'de bu rakam 6 hektar. Yani Türkiye'deki tarımsal işletmelerle İngiltere'deki tarımsal işletmeleri kıyasladığımız zaman cüce kalmaktadır diyebiliriz. İşletme ölçeği büyüdükçe elde edilen katma değer de doğru bir şekilde artmaktadır. Nitekim İngiltere'ye baktığımız zaman özellikle Kuzeydoğu bölgelerinde işletme ölçeklerinin daha büyük olduğu görülmekte. Gelir bakımından kıyaslandığında da yine Kuzeydoğu'daki işletmeler daha fazla gelir elde etmekteler. Dolayısıyla günümüzün tartışmalarında illa küçük kalacağız da ısrarcı olunan politikaların da bir anlam ifade etmediğini buradan söylemek gerekiyor. Şimdi rakamlara geçecek olursak İngiltere ve Türkiye arasında tarım işletmeleri kıyaslandığı zaman İngiltere'de yaklaşık 100.000 işletme varken bizde 2.300.000'in üzerinde işletme olduğu tahmin etmektedir. Peki toplam tarım alanı ne diye baktığımız zaman İngiltere'de 2023 yılında bir önceki yıla göre %2,3'lük bir düşüş göstererek 17 milyon hektara gerilemişken Türkiye'de aynı yıllar arasında %15 artış göstererek 38,5 milyon hektara artmıştır. İngiltere 2023 yılında toplam tahıl ekim alanı %2,7 düşerek 3,1 milyona gerilerken Türkiye'de aynı yıllar arasında toplam tahıl ekim alanı %1,1 artarak 16,7 milyon hektara ulaşmıştır. İngiltere'de dikkate çeken hususlardan birisi de yağlı tohumlar. 2023 yılında ekilen yağlı tohum %4,7 artış göstererek 418 bin hektara ulaşmışken Türkiye'de %3,3 azalış göstererek 1,1 milyon hektara gerilemiştir. Organik tarım son yıllarda ülkelerin gündeminde olan konulardan birisi olup Birleşik Krallık ile Türkiye karşılaştırıldığında Birleşik Krallık'ta 2023 yılında toplam 498 bin hektarlık bir alanda organik tarım yapıldığı görülmekte. Türkiye'de ise yalnızca 217 bin hektarlık bir alanda organik tarım yapılmaktadır. Dolayısıyla İngiltere ile Türkiye'yi kıyasladığımız zaman Türkiye'de yaklaşık İngiltere'nin yarısı kadar organik tarım yapılmakta. Organik tarım üreticilerinin sayısı ne dediğimiz zaman İngiltere'de yalnızca 5.000'in üzerindeyken Türkiye'de bu rakam 37.000'i aşmaktadır. Yani İngiltere'den 7 kat daha fazla organik üretici olmamıza karşın İngiltere'nin yarısı kadar organik tarım üretimi yapıyoruz. Bir diğer husus ise organik hayvancılık. İngiltere'de hayvancılık işletmelerinin %3'ü organik hayvancılık yaparken Türkiye'de bu oran 10.000'de 4 orandadır. Dolayısıyla çok düşük bir rakama tekabül etmektedir. Organik tarım konusunda da ciddi atılımlar yapmamız gerektiğini verilerden görebilmekteyiz. Bir diğer husus ise İngiltere'nin dış ticaretinde hangi ülkeler önemli, Türkiye'nin dış ticaretinde hangi ülkeler önemli? Burada da İngiltere'de ihracat ve ithalatında İrlanda, ABD, Fransa gibi ülkeler gelirken, Hollanda gibi ülkeler gelirken Türkiye'de de yine ihracatında, ithalatında ABD, Hollanda, Fransa gibi ülkeleri görmekteyiz.